Seyircilerimize şunu söyleyeyim. İslam'ın 5 esasından birisi de zekattır. Öşür nedir derseniz, o da zekatın toprak mahsullerini ilgilendiren kısmıdır. O da zekattır. O da farz bir ibadettir. Yani hani bir ayet var ya, estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahracna lekum minel ard. Bu ayet ne yapıyor? İnfak. Neden infak edin? Kazançlarınızdan infak edin. Helal kazançlarınızdan infak edin. Min tayyibati ma kesebtum. Ve mimma ahracna lekum minel ard. Bak, ikinci bölümü de neyle alakalı? Topraktan hasat ettiklerinizden de infak edin. İşte bu ikinci bölümü ne yapıyor? Toprak mahsullerinin bir bakıma da neyini, hangi ölçüde verileceğini, biz toprak mahsullerinin şeyi şudur. Efendim, hasat ettiğimiz ürün eğer masraflı ise, mesela hadiste geçer masrafın ne olduğu, normal hüdayi nabit diyelim, yağmur sularıyla hiçbir masraf, bir maliyet ödemeden yağmur sularıyla o ürün yetişiyor. Bunun için ek bir maliyet harcamadan ondan sonra diyelim ki hasada geliyorsa, bunun için ne diyor? Öşür diyor. Öşür ne demek? Elde edilen, hasat ettiğinizin 1/10'i. Peki eğer bu sulama olmadan böyle yetiştirdiğiniz ürünlerde de yine hadisi referans alarak söylüyorum. Peygamber Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Nısfın öşür diyor. Nısfın öşür ne demek? Yani öşür 1/10 ise 1/10'in yarısı ne demek? 1/20 demektir. Yani daha halkımızın anlayacağı ifadeyle söyleyeyim. 1/10 ne demek? %10. Peki 1/20 ne demek? %5. Peki normal zekat kaçta kaç? 1/40. Yani %2,5. Dikkat ederseniz toprak mahsullerinden elde edilen ürünün şeyi nedir? Daha fazla. 2 kat. Hatta öşür derseniz nedir? 4 kat. Daha fazla. O halde bu ürünün nisabı var mı? Özellikle bize kulak verenlerin çoğu Hanefi'dir. Ebu Hanife'nin görüşünü söylüyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife der ki, hayır, ne çıkarttıysanız, ne hasat ettiyseniz onun 1/10 veya 1/20. Evet. Yani onun %10'u veya %5'i. Anlıyorsunuz değil mi? O neyse odur diyor. Fakat yani Hanifilerin de işte sahibenin içerisinde bulunduğu cumhur fukaha ne diyor? 5. Ona vesk. 5 vesk tabiri yani aslında bir hacim ölçüsüdür. Diyor ki ona ulaşmadıkça verilemez. Her ürünün veski birbirlerinden farklıdır. İnanın cumhur böyle diyor ama şu an itibariyle envai çeşit bitki üreten, envai çeşit ürün hasat eden insanların her ürün için o 5 veskı ne yapmak, hesabını yapmak çok zor. Ben burada yani mesela diyelim ki bu konular bize sık sık soruluyor. Şöyle bir ifade kullanacağım. 5 vesk yaklaşık kilogram ağırlık, ondan sonra birim üzerinden söyleyeyim. 650 kilogramdan tutun 1 tona kadar ulaşıyor. Peki hangi üründe ne kadar olacağını ayrı ayrı ne yapmak lazım? Ölçmek lazım. Kolayına gelmesi açısından yani Ebu Hanife'nin yaklaşımının daha da isabetli olduğunu. Yani şöyle diyeyim. Bir insan gerçekten kendi için yani yeme içmek için üretiyorsa belki bunun zekatı olmayabilir. Yani bunun öşrü olmayabilir. Ama gerçekten ticari anlamda ürettiğini sadece kendi ihtiyacı dışında başkalarına da satacaksa, yani hayatını bununla idame ettirecekse bu insan nedir? Ticari anlamda da üretim yapıyordur. O zaman bu insan ne yapması lazım? Bunun için 1/10, biraz önce söylediğim gibi tekrara düşmemek için 1/20 yani %10 veya %5 oranında hasadını durumuna göre maliyeti ki bugünkü açıkçası zirai üretimlerin kahır ekseriyeti nedir? Maliyettedir. Maliyetli olduğuna göre 1/20'den yani %5 olarak vermek daha isabetlidir.